Bu evin anahtarlarını ilk aldığımızda o kadar çok heyecanlanmıştık ki hayatımızda da muhtemelen girdiğimiz en büyük borç. Acaba deli miyiz? Acaba yapabilecek miyiz derken evin salonunda 4 senedir oturuyoruz. Şimdi acaba buradan pişman mıyız, değil miyiz? Bugün bunu tartışalım. Biz size Almanya'da ev almanın harika bir şey olduğunu söylemeyeceğiz. Kirada olmanı da söylemeyeceğiz. Gelin bu videoda kirada olsaydık nasıl bir bütçemiz olurdu ya da ev aldıktan sonra daha artı olarak neler ödedik biraz onlardan bahsedelim. Ama bir şey var, biz de bu hesaplamayı ilk defa yaptık. Videonun ortalarına kadar mutlaka izleyin çünkü öyle bir şaşırdık ki gerçekten ev almalı mıydık, almasak daha mı iyiydi? Çok değişik bir noktada kaldık. Ben Merve. Ben Melih. Biz 7 yıldır Almanya'da yaşıyoruz. İkimiz de mühendisiz, beyaz yakalıyız ve 4 yıl önce bir ev aldık. Gelin beraber ev almak Almanya'da mantıklı mı ya da kirada mı kalsaydık ondan bahsedelim. Hadi başlayalım. Öncelikle şunu anlayalım. Durumlar biraz Türkiye'den farklı. Çünkü Almanya Avrupa'da kiracılık oranının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi. Nüfusun neredeyse yarısı ev almadan kirada oturuyorlar. İlk Almanya'ya geldiğimizde bunu algılayamadım. Çünkü bizim Türkiye'de ailelerimizden ya da çevremizden gördüğümüz şey bir evin olsun anlayışıydı ve biz de hep bu kafadaydı. Ama daha sonra buraya geldiğimizde fark ettik ki komşularımız dahi olsa kirada oturuyorlar ve bunu isteyerek, bilerek yapıyorlar, yaşam tarzı haline getirmişler. Ve hatta 15 yıl, 25 yıl, hatta 35 yıl aynı dairede kiracı olan insanlar var. Yani kirada resmen bir nesil, bir yaşam geçirmişler. Bu da çok ilginç bir durum. Almanya'da son 5-6 yıldır kiralar o kadar arttı ki normalde 400 eurolar, 700 eurolar o civarlara daireler bulunabilirken şu anda koca dairenin içinde oda kiralama fiyatları 700-800 eurolara çıktı. Ve sen kira ödediğinde her ay elinden bütün para gidiyor ve başkasının mortgage'ını ödemiş oluyorsun aslında. Bir de o var. Bu seviyede hızlı kira artışları da bizi bu konuyu düşündüren ilk konuydu açıkçası. Biz 3 yıl ilk Almanya'ya geldiğimizde kirada oturduk ve bir gün böyle Excel açtık. 2 mühendisiysen her zaman Excel açtığı gibi. Excel açtık ve 3 yıl boyunca ne kadar toplam kira ödediğimize baktık. Neredeyse 36.000 euro biz kira ödemişiz. Ve sonra baktığımızda aslında elimizde hiçbir şey yok. O para buhar olup uçtu ve başkasının mortgage'ını ödüyor dediğimiz gibi. Daha sonra araştırmalara başladık. Bir ev alsak ya da bir daire alsak nasıl olur diye. Aynı kira paramıza dedik ki mortgage ödeyelim. Almanya'da tabii faiz oranları ve bu, mortgage'lar biraz daha Türkiye'den daha farklı tabii ki. Biz 4 sene önce mortgage kredisine başvurduğumuzda faizler %1'di. Şu an durum çok daha farklı. Buna da geleceğiz. Buna da değinelim bir. Ama ev fiyatlarına baktığımızda sadece evin fiyatına göre hesap ediyorsunuz. Aslında gizli maliyetler var. Şimdi bunları inceleyeceğiz. İlk başta tapu devir vergisi var. Grunderwerbsteuer diye geçer. Bu tapuyu aldığınızda devrettiğiniz için yani tapuyu aldığınız için ödediğiniz bir vergi. %3,5 ile 6,5 arasında. Şimdi biz 300 bin euroluk bir maliyet belirledik. 300 bin euroya gittiğiniz bir ev aldınız. Bunun vergisi ne olacak? Doğal olarak Grunderwerbsteuer olarak ilk başta %3,5-6,5 eyalet arasında değişiyor ama 15 bin 20 bin euro civarında bir vergi ödeyeceksiniz 300 bin eurodan. Bunu üstüne ekliyoruz. İkinci gizli maliyet noter ve tapu masrafları var. %1,5-2 civarında maliyet var. Yine 300 bin euroluk daire için 5-6 bin euro civarında yapıyor. Üçüncü olarak evi aldığınızda ödediğiniz bir emlakçı parası var. Bunu alıcıyla satıcı bölüşüyor ama yine de binlerce euro tutuyor. Yaklaşık yine 8-10 bin euro da bunu hesaplasak. Bunların hepsini topladığımızda siz 300 bin euroluk ev aldığınız zaman sadece Nebenkosten yani bunların yanına ek olarak ödediğimiz paralar 25 bin 35 bin euro bandına çıkıyor. Daha mortgage'a girmedik. Gelelim bir de Eigenkapital muhabbetine, yani öz sermayeye. Bankalar genelde, bir ev için %20 kadar kendi öz sermayenizi koymanızı bekliyorlar. Bu da 300.000 euroluk bir daire için neredeyse 60.000 euro demek. Yani daha kapıdan girmeden 85.000 ile 100.000 euro arasında bir para ödüyorsun. İşte şimdi biz de bu yüzden iki tane senaryo kıyasladık. Diyelim ki 300 bin euroluk bir ev aldınız. Nebenkostenlarla beraber bir alım yaptınız. Ya da kiraya çıktınız, aydan aya para ödediniz. Bunda benzer bir şekilde ve paranızı gittiniz S&P 500 işte dünya şirketleri fonları gibi fonlara yatırdınız. Aradaki fark ne olacak? Gelin buna bakalım. Şimdi rakamlarla gidelim. Mesela diyelim ki mortgage'a girdiniz. Aylık 1200 euro mortgage ödüyorsunuz. Kirada kalsaydınız da mortgage'dan tabii biraz daha ucuz olsun. 1000 euro gibi bir fiyat hesaplayalım. Şu anda söylüyorsun ki 200 euro fark var. Ama aslında o 200 euro fark hiçbir şey yok. Çünkü, kendi evin olduğunda Hausgeld ya da Nebenkostenları da daha fazla ödüyorsun. Öyle de bir gerçek var. Ya da ne bileyim bir tamirat fonu ayırmak zorundasın. Biz kombi bozuluyor ya da kombi bakımı için, birini çağırıyoruz. Neredeyse 250-300 euroluk bir, para ödüyoruz her seferinde. Ama kendi evin olmasaydı ben arayacaktım ev sahibini, diyecektim ki kombin bozuldu, gel yaptır, bu kadar basit. Mesela geçen ay ne oldu, bizim başımıza bir şey geldi, su borumuz patladı.
O kadar fazla tuttu ki yani bu gerçekten. Ev sahibi olmasaydı kendimiz yaptırmayacaktık. Tabii ki de bunların getirdiği büyük bir sıkıntı var ve bunu hiç yapmamış olsaydık, diyelim ki sadece kira ödedik. Kenarlarda bu ödediğimiz para yerine S&P 500 gibi bir herhangi bir fona yatırsaydık 80.000 euro diyelim ki bir maliyet var. 80.000 euro 4 senede bu 100.000 110.000 euro olurdu açıkçası. Yani nereden baksan 20-25 bin euro artardı. Ama bunun yanında şöyle bir şey var, evin fiyatı da kendi kendine yükseliyor. Yani 4 sene önce aldığımız evin fiyatıyla şu andaki evimizin fiyatı içine yaptığımız yatırımlarla birlikte, içine yaptığımız renovasyonlarla birlikte aynı kalmadı. Dürüst olmak gerekirse bu iki senaryo birbirine o kadar yakın ki yani sadece ev almak en mantıklı senaryo değil, kirada oturmak da en mantıksız senaryo değil burada. Demek ki matematikle işin içinden çıkamıyoruz. Biraz da hissiyatla bakalım. Ev almanın matematikte ölçülemeyen tarafları var. En önemlisi de psikolojik güvenlik. Ya nasıl anlatayım? İlk burada uyuduğum gece gerçekten kendimi o kimse beni buradan çıkaramaz hissi insana çok farklı hissettiriyor. Kira artışının olmayacağını biliyorsun. Yarın bu evin bir şekilde kredisi biterse, bittikten sonra başına bir iş geldi, işsiz kaldı, en azından evinin garantide olacağını biliyorsun. Bu inanılmaz bir his. İkinci olarak verdiği evin özgürlük hissi var. Özellikle kiralık bir dairede oturduğunda daireye hiçbir yatırım yapmıyorsun. Ev sahibi de yapmıyor açıkçası. Bu durumda sen aslında çok da sevmediğin bir ortamda yaşamış oluyorsun. Çok yeni bir eve çıkmadıysan eğer. Burada öyle değil. Ev senin olunca küçük küçük tadilatlara heves ediyorsun ki ben bunu çok yaptım. İşte duvarın rengini değiştiriyorsun. Ondan sonra küçük tadilatlar yapabiliyorsun. Bunlar insanı çok özgür hissediyor. Hatta Coco kiralık dairedeyken ev sahibimiz kabul etmemişti. Alamamıştık. Daha sonrasında ev aldığımızda Coco'yu Türkiye'den getirebildik. Bu da aslında yine özgürlük hislerinden bir tanesi. Ve üçüncüsü, hatta en önemlisi, biz kendimizi bu evi aldıktan sonra Almanya'ya daha bir bağlanmış hissettik. Kalıcılık hissi verdi. Çünkü bir evi alıp bu kadar uzun vadeli bir yatırım yaptığınızda o topraklara, oraya bir bağlılık hissediyorsunuz. Tabii ki yarın satabilirsiniz. Aslında realitede olay bu. Ama insana nedense daha bir güven hissi veriyor. Daha bir kalıcılık hissi veriyor. Açıkçası ben bu ev alma konusuna niye almışız demiyorum. İyi ki almışız diyorum. Gelelim bir de kötü yanlarına. Mesela ev sahibi olduğunda gece 2'de 3'te kaloriferin bozulduğunda o kaloriferi sen tamir ettirmek zorundasın. Sen tamir etmek zorundasın. O an yapmak zorundasın hatta. İnternetten Melih bazen YouTube'dan açıyor işte bu tamir nasıl yapılır diye. Gerçekten bunları kendi evin olduğunda kendin yapıyorsun burada. İkincisi de mobilite kaybı. Mesela biz bu evi aldıktan sonra başka bir şehre taşınmayı Almanya içerisinde bile olsa daha az düşünür olduk. Çünkü artık diyorsun ki ben buraya oturdum, alıştım. Daha iyi bir iş teklifi bile olsa diyorsun ki evimi bırakmak istemiyorum ya da ne bileyim evi satmak, evi tekrar kiraya vermek gerçekten uzun bir süreç. Bu nereden baksan 6 ay ile 12 ay arasında sürebilir. Üçüncüsü de mortgage ödemen hep sabit. Sen işini kaybetsen de o mortgage'ı ödemek zorundasın. Yani işini kaybettiğinde ya da gelirin azaldığında kirada olursan daha küçük bir eve çıkabilirsin ya da ne bileyim daha böyle köy yerlerine yerleşebilirsin ki daha az kira ödeyebilirsin. Ama ev sahibi olduğunda mortgage ödemen her zaman sabit kalıyor. Ama burada şunu insanlar atlıyor bence. Ben hissiyatımı söylüyorum. Kiralık bir dairede verdiğin paranın hiçbir geri dönüşü yok ya. Evdeyken verdiğim kiranın parası aslında evin değeri sabit dahi kalsa evin değerinden düşüyor. Yani aslında 300 bin euroluk evin 100 bin eurosunu ödediğinde sen 100 bin euroluk kira verdiğin zaman 100 bin euron sıfır o evden çıktığın zaman. Ama sen 300 bin euroluk evi 300'e gene sattığın zaman 100 bin euroyu içine koyduğun zaman mortgage'dan geri kalan borcun senin 200 ve 100.000'ni geri alabilirsin aynı paraya da satsan. Yani aslında bana bir tık daha hala ev alma tarafı daha ağır basıyor. Peki son olarak biri bize sorsa ev almak mantıklı mı ve siz ev aldığınızda pişman mısınız? Ne söylersin? Valla açıkçası bu kişiden kişiye değişen bir konu olduğu için 4 tane soru sorarım. Birincisi, Almanya'da uzun süreli kalmayı planlıyor musun? Uzun süreli kalmayı planlamayan birinin en aşağı 7-10 yıl kalması lazım ki o evin yan giderlerinin parasını amorti edebilsin. O yüzden sen Almanya'da 7-10 yıldan az kalmayı planlıyorsan zaten almamalısın. İkincisi, peşinat. Şimdi normalde eğer ki geliriniz düzgünse siz %100'e kadar neredeyse mortgage alabiliyorsunuz. Ama ideali aslında %20 civarı. Peşinatınızın yanında o eve taşındığınızda mutlaka bir tadilatınız oluyor. Duvarları boyayın diye giriyorsunuz, bir bakıyorsunuz bu yamuk. Ya ev benim diyorsun, biraz daha emek harcayayım diyorsun, bir miktar daha para gidiyor. Bir tarafı beğenmiyorsun. Kiralık dairede böyle şeyin yok ama evinde sen biraz artık kendi özgürlüğüne giriyorsun. Biz bundan dolayı da bunu söyleyebiliriz ki yanınızda peşinatınız en aşağı %20, %30, hatta bir nakit paranızın olmasını tavsiye ederim. Yoksa mortgage'ın dışında çektiğiniz her kredi ev için bu ihtiyaç kredisi oluyor ve çok da yüksek maliyetlerden çekiyorsunuz. Üçüncüsü de iş sözleşmeniz unbefristet mi? Yani süresiz mi? Süresiz olması çok önemli çünkü
Bankadan aldığınız faiz oranları değişiyor. Hatta biz şunu yaşamıştık. O zamanlar benim oturumum sınırsızdı ve Merve'nin oturumu sınırlıydı. O yüzden normalde alabileceğimizden neredeyse 0,1, 0,2 daha yüksek aldık. Sadece Merve'nin oturumu sınırlı diye. Yani mutlaka alacaksanız eşinizin de sınırsız oturumunun olması, hatta ikinizin çalışıyor olması faiz oranlarını çok fazla etkiliyor. Eve gelen toplam gelirden ziyade iki kişiyi de değerlendiriyorlar. Çünkü evliliklerde mal ortak olduğu için. Ve son olarak dördüncüsü, duygusal olarak hazır mısın? Bunu neden söylüyoruz? Ev almak çok uzun vadeli bir plan. Uzun vadeli planlar biraz daha duygusal ilişki gibi geliyor bana açıkçası. Yani ben 3 gün sonra başka şirkete giderim, 3 gün sonra buraya giderim vesaire falan düşünüyorsanız büyük bir ev almak, evin maliyetine girmek çok da mantıklı değil. Ama mesela bizim yaşadığımız 4 senedir komşularımızla çok güzel ilişkiler kuruyoruz, daha kök salıyoruz, arkadaşlıklarımız ilerliyor. Kendini bir komünitenin bir parçası gibi hissetmeye başlıyorsun ve bu şekilde hissetmeyi seviyorsan, buna yatkın bir karaktersen tabii ki de ev almak son derece mantıklı. Bizim için sonuçta doğru bir karardı ve hala da iyi ki de almışız diyoruz. Ama bu tabii ki de herkes için doğru olması anlamına gelmiyor. Kirada olup böyle çok fazla yatırımına düşkün olup ve gerçekten parasını kenara koyan arkadaşlarımız da var. Peki sen kirada mısın? Ev almayı düşünüyor musun ya da ev aldın mı? Yorumlara yazmayı unutma. Yorumlarda görüşlerinizi merak ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.